Merhaba hanımlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Süveterimizde ikinci bölümdeyiz. Birinci bölümde ön kısmı çalıştık. Kol ve yaka oyuntusu tarif ettim. Tamamladım. Ön kısmı bitince. İkinci bölümde ise süveterimizin arkasını çalışacağız. Arka kısımda model kurmadan başlayacağız. Daha sonra aynı sayıda model ördükten sonra kol kesimlerine geçeceğiz. Kol kesimlerini de tamamladıktan sonra yaka kısmındaki bu yaptığım dönüşleri tarif edeceğim. İkinci bölümü de arkasını çalışarak tamamlayacağız. İp ve şiş numarası birinci bölümde verdiğim diğer bilgilerini de verdim. Süveterimiz 3-4 yaş aralığına göre erkek çocuklar için bir süveter. Hep birlikte başlayalım. Kolay gelsin hepinize. Örgümüzün ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde ön kısmı çalıştık. Lastik kısmından tarife başladım. Daha sonra model kurulumunu tamamen tarif ettim. Beden kısmındaki modelli sıralarımız bitince kol ve yaka kesimi anlattım. 2 tane ilik yeri açtık. Tarif ettim. İkinci bölümdeyiz. İkinci bölümde arkasını öreceğiz örgümüzün. Ön kısmı örerken burada lastiğimi tarif etmiştim. İlmeğim yine aynı sayıda. 82 ilmek attım. Son ilmekleri saydığım zaman 2, 4, 6, 8 tane son ilmeğim var. Aynı sayıda lastik ördüm. Model kurulumundan tarifimize başlayacağız. Düz yüzdeyim. Model kurulumunun ilk sırasını tarif edeceğim. Çünkü birinci bölümde modelimizi tarif ettiğim için gereksiz uzamasını istiyorum çekim. Kenar ilmeğimi ördüm. Devamında ilmeklerimizin yönünü kapatmasın ipimiz. Kenar ilmeğimi ördüm. Devamında bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeği, bir düz ilmek, devamında 2, 4, 6, 8 tane ters ilmek. Devam edip 1, 2 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek tekrar ters ilmek ördüm. 2, 4, 6, 8. 1, 2 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ters örüyoruz. 2, 4, 6, 8. Devam edip 1, 2 ilmek düz örüyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ters örüyorum. Tekrar 1, 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ters ördük. 1, 2 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ters ördük. 1, 2 ilmek düz ördük. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ters örüyoruz. 1, 2 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ters ördüm. Şişimde yine 1-2 ilmek kaldı. Başlangıçta başladığım gibi bir kenar ilmeğim, bir düz ilmekle bitiriyorum. Düz ilmeği örüyorum, kenar ilmeğini örmeden takıyorum. İlk sıra model kurulumumuz bu şekilde. Ters yüze dönüp ters yüzden modelimizin tüm ilmekleri ters örülüyor. Devam edip sıralarımızı öreceğiz. Ayrıca söylediğim gibi kısa sıralarla tarifi var kanalımda. Kırık ayna modeli isimli. Sıralarını bu kısımdan da takip edip ezberleyebilirsiniz. Ön kısımda olduğu gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane model öreceğim. Daha sonra kol kesimleriyle tarife devam edeceğim. Sıralarımı tamamlıyorum. Örgümüzün arka kısmında da yeterli model sayısını ördüm. Bandımızdan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane model ördüm. İlmeklerimin sağ ve sol yönden 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek saydım. Bir tane ayraç taktım. Diğer yönünde de 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmekten sonra ayraç taktım. Ön kısımda olduğu gibi şimdi kol kesimi yapacağız. Aynı sayılarla aynı şekilde kesim yapacağım. Örgünün düz yüzünde önce sol yönde kesim yapacağız. Daha sonra arkasından sıralarımızı örerek sağ yönde de kesim yapacağız. Yedi ilmeği hep birlikte keseceğiz. 4 ilmeğimizi örgümüzü örerek keseceğiz. Şişime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek attım. 2, 4, 7 tane ilmeğimiz var. 7 ilmeğimi örgünün ters yüzünü çeviriyorum ve örmeye başlıyorum. 6 tanesini öreceğim. 7.'si ile bedenden bir ilmek keseceğim. Kenar ilmeğini ördüm. Devamında 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. 2, 4, 6 tanesini. 7.'si ile örgüden bir tane ilmek takıyorum. İkisini birlikte düz ördüm. İlk kesimimi yaptım. Çeviriyoruz örgüyü. İpimi ön kısma atıyorum. İlmeklerimi ters örüyorum. Bandımız 2 sıra ters örgü, 2 sıra düz örgü. Tekrar döndürdüm. İki sıra ters örgü olduğu için ters yüzde ilmekleri yine ters örüyorum. Altı tanesini örüyorum bu attığım ilmeğin. 2, 4, 6, 7.'si ile örgüden bir ilmek daha, ikisini birlikte şişime alıp örüyorum. Düz yüze dönüyorum. İlmeğimi alıyorum, biraz sıkılaştırıyorum. Devam edip düz örüyorum.
ters yüze dönüyoruz. Kenar ilmeğini örüyoruz. 2 düz sıra, 2 ters sıra var. Sıramız düz örgü. Bu kısımda yine söylüyorum, biraz sıkı bir örgü örüyorum bantlarda. Altı tanesini örüp yedincisiyle örgüden yine ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Ters örerek ilerliyorum sol yöne. Sırası ters ilmeklerin bant sırasının 6 tane ördüm. Yedincisiyle örgüden yine ilmek aldım ve ördüm. Düz yöne döndük. İlmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi takıp ördüm. Bandımın sırası yine düz örme. İlmekleri düz örüyorum. 2 4 6 yedincisiyle örgüden yine ilmeğimi aldım. Birlikte ördüm. Ayracıma kadar 4 ilmek kalana kadar bu şekilde dönüşler yaparak örüyorum. İpimi öne attım. Sırası ters bandımın ters ilmek. İki, dört, altı. Yedincisiyle örgüden bir ilmek daha aldım. Çevirdim örgümü. Kontrol ediyorum. Sırası düz örülecek ilmekler ve düz örüyorum. Tekrar döndüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Sırasını kontrol ettim. 2 ters sıram var. Düz örerek ilmeklerimi 2 4 6 tanesini ördüm. Yedincisiyle beden kısmından bir ilmeği birlikte ördüm. Ayracıma 4 ilmeğim kaldı. 4 ilmeğimi örerek örgünün ters yüzünde diğer kol kesme yapacağımız sıraya kadar öreceğim. Sıramı tamamlayıp kesmede tarife devam edeceğim. Kesimimi yaptıktan sonra sıramı tamamladım. Sıra sonuna geldim. Bu kısımda da kesme yapacağız. Kol kesmesi, onun için ilmeklerimi atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek attık. Çeviriyoruz örgüyü. İlmeklerimiz bu arada gevşek değil. Çok sıkı olursa öremeyiz. Gevşek olursa düzgün olmaz. Şişe göre ilmek attım. Kenar ilmeğimi örüyorum. Birinci ilmeği attığım ilmeklerden sıkılaştırıp ipimi çekiyorum. Bu şekilde ipimi öne alıp ilmeklerimi ters örüyorum. Altı tanesini öreceğim yine.
Yedincisiyle örgüden bir ilmek keseceğim. 2 4 6 tanesini ters ördüm. 7. ilmeği şişime aldım. Örgüden de bir ilmek taktım. İkisini birlikte ters ördüm. Çevirdim örgüyü diğer yüze. Birinci ilmeği aldım. İpimi öne attım. İlmeklerimi ters örüyorum. Burada küçücük bir ip kaçırmışız. Takıyoruz. Döndüm tekrar. Kenar ilmeğini örüyorum. Devamındaki ilmekleri düz örüyorum. Yine sıkı bir örgü. 2 4 6 tane. Yedincisiyle örgüden bir ilmek taktım. İkisini birlikte düz ördüm. İkinci kesimimi yaptım. Dönüyorum diğer yüze. Birinci ilmeği alıyorum. İpimi diğer yöne atıp ilmekleri düz örüyorum. Taktım son ilmeği. 2 ters 2 düz sırayı takip ederek bandımızı öreceğiz. Sırası ters. İki dört altı tane ördük. Yedincisiyle örgüden bir ilmek takıp ikisini birlikte ters ördüm. Dönüyorum tekrar. Birinci ilmeği alıyorum. İpi bu tarafa attım ve ilmekleri ters ördüm. Kendimden tarafa attım ipimi. Yine kenar ilmeğini ördüm. 1 2 3 4 ve 5 6 tane ilmek oldu kenar ilmeği ile. Yedincisiyle örgüden ilmeğimi taktım, ördüm. Bu kısımları özellikle örgüye yeni başlayan takipçilerim için kesmeden kesim yapmadan tarif ediyorum. Videoyu kesmeden tarif ediyorum. Daha kolay anlayabilmeniz için. Bandın sırası yine ters, ikinci sıra ters örgü. 2 4 6 tane ördüm. Yedincisiyle yine örgüden bir ilmek alıp birlikte ördüm. Döndüm tekrar. İpimi benden tarafa alıp ilmekleri ters örüyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Bandın sırası düz ilmeklerle örgü. 2 4 6 tane ördüm. Yedincisiyle yine örgüden ilmeği takıp birlikte ördüm. İlmeklerimi düz örerek tekrar sol yöne doğru örüyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı takip ediyorum. Sıram ters ilmekler. 2 4 6 tane ördüm. Yedincisiyle örgüden bir ilmek alıp
kesimimi yaptım. Ayracıma yine 4 ilmeğim kaldı. Örgümü modelime göre, modelimin sırasına göre örerek sol yöne doğru öreceğim. 4'er ilmeğimi örgüye devam ederken keseceğim. İlmeklerimi hesaplıyorum. Bu ortadaki 2 ilmeğim düz. Bu 3 ilmeğim ters örgü modele göre. Devamındaki 4. ilmek düz. Ayracımı alıyorum. Ondan sonraki ilmek de düz. Devamında 8 ters ilmek. Bu kısma kadar örüp tarif edeceğim. Pembe ayracımın olduğu taraftayım. Sol yöndeyim. Şişimde 2, 4, 6, 8, 9 ilmek var. 2, 4, 6, 8, 9 bir tane daha örüyorum. 8 ilmek kalınca bandımın ilk ilmeğiyle bu ilmeği yer değiştirip düzeltiyorum. İpimi öne alıp ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek daha kestim. Ayracımdan sonra 3 ilmeğim kaldı. Bant sırasına göre örüyorum diğer ilmeğimi. Dönüyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Bandın sırası yine ters yüzde ters örgü. 2, 4, 6 tane ilmek ördüm. 7.siyle yine örgüden bir ilmeği birlikte örerek kestim. Diğer ilmekleri model sırasına göre örerek diğer yöne kadar örüyorum. Yeşil ayracımın olduğu tarafta kesmeyi tarif edeceğim. Ayracıma kadar ördüm. Ayracı alıp sağ yöndeki şişime takıyorum. Şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek var. 11 ilmekten 1, 2, 3 tane daha örüyorum. Devamındaki 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. 6 ilmeğim kaldı. 6 ilmeği de bant sırasına göre örüyorum. Çeviriyorum örgüyü. Kenar ilmeği, ikinci ilmek, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6 tane ilmek var. 7. ilmekle örgüden bir ilmek daha şişime takıyorum ve ikisini birlikte ördüm. Diğer ilmeklerimi model sırasına göre öreceğim. Değiştirdim. Düz ördüm. Ayracımı aldım. Modelime devam ediyorum. 2'şer ilmeğim kaldı kesilecek. 2 sırada bir kalan ilmekleri keserek tamamlayacağım. Süeterimizin sağ ve sol yönünde kesimimizi tamamladık. 7 ilmek dönüşler yaparak kestik. Kalan 4 ilmeğimizi örgümüzde örerek kesimlerimizi tamamladık. 74 ilmeğimiz var. Şimdi süveterin arka kısmında 74 ilmekle örmeye devam edeceğiz. 82 ilmeğimiz vardı. 7'şer ilmek iki yönde kesim için atıyoruz. 14 ilmek ediyor. Daha sonra 22 ilmek kestik. 11 ilmek bir yönde, 11 ilmek diğer yönde. Tamamladığımızda 74 ilmeğimiz var. 74 ilmekle süveterin ense kısmında kesim yapacağım sıralara kadar örüyorum. 2 ters 2 düz bandımız var. Sıralarını takip ediyoruz.
Yeterli sıralara kadar örüp tarife devam edeceğim. Örgümüzün arka kısmındayız. Ön kısımda kol kesmesini yapmaya başladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model örmüştük. Bir sırada yükseklik vermiştik bu kısımda. Arka bölümde de 1, 2, 3, 4, 5, 6. modeldeyiz. 6. modele geldiğimde 3 çizgi haroşam var. 3. çizgiyi örüyorum. Şimdi hem ense kısmında burada oyuntu yapacağız. Yaka kısmına da yükseklik vereceğiz. Örgümün sol yönünde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ilmek sayıp bir ayraç taktım. Orta kısımda da ilmeklerim var. Sağ yönünde de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ilmeğim var. İki ayracımın ortasında 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ilmeğim var. Omuz kısmında 24 ilmeğimiz kalacak. Fazla olan ilmekleri orta kısma vereceğiz dönüşler yaparken. Ön kısımda 24 ilmeğimiz var. Arkasında da bu sırada 24 ilmeğimiz olacak. Düz yüzden örerek ilerliyorum. Son bu ilmeğimi düzelteceğim. ...25 ilmek ördüm. 26. ilmeği örmeden şişime alıyorum. İp örgünün düz yüzünde. Çeviriyorum örgüyü. İpi etrafından çevirdim, aldım örmeden. Ters yüzde örgüyü örüyorum. Tekrar kol kısmına döndüm örgüde. Bu kısımlarda yapacağımız yükseklik ve oyuntu yakamızın güzel durmasını sağlayacak. Banda kadar ilmeklerimi haroşa örüyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeği düz ördüm. Çevirdim. Band sıramızda ilmeklerimiz ters örülecek. Ters örüyorum. 2, 4, 7 ilmekten sonra ilmeklerimi modele göre örüyorum. Burada bir düzgün olmayan bir şey var ama düzelteceğim daha sonra. İlmeklerimi modele göre örüyorum. İki ilmek kalınca 2 ilmek kaldı ayracımdan önce. Bu şişimde de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 tane var. Buradaki ilmeğin birini yine 2 ilmeğin bir tanesini örmeden şişime aldım. İpi ikisinin ortasından doladım. Örgüyü çevirdim. 24 ilmek sol tarafta, 25. ilmeği örmeden şişime alıyorum. İlmeklerimi örüyorum.
İlmeklerimi 2, 4, 8 ilmek kalınca bant ilmeğim ve bir tane de örgünün beden kısmından ilmek. Sol yöne kadar sonuna kadar örmüyorum. Banttan önceki ilmeği şişime örmeden alıyorum. İpi yine ikisinin ortasından doluyorum. Bandımı örmüyorum. Banttan sonraki 8. ilmeği örmeden şişime aldım. İpi etrafından dolandım. İlmeklerimi son sıram omuz kısmında modele göre örerek devam ediyorum. Bu kısımda ilmeklerimizi 24 ilmek örünce 2 ilmeğimizi bu şekilde bırakıyoruz. Yaka kısmına örerken ilmek olarak takacağız. Şişimizde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ilmek var. Tamamladık sıramızı, modelimizi de tamamladık. Ön ve arka aynı sayıda sırada ördük. Şimdi diğer yöne geçeceğiz ve burada da aynı şekilde oyuntu yapacağız. İpimi koparacağım ben. Bu kısımda yeterli oyuntu olsun diye. İsterseniz ipinizi koparmadan da devam edebilirsiniz. Arka kısımda sağ yöndeki ilmeklerimi ilmek tutucuya aldım. Orta kısımdaki ilmeklerimi de bir misinalı şişime aldım. Sol yöne yükseklik vereceğiz şimdi. Örgümün ipini ters yüzde ense kısmındaki son ilmeğin altına bağladım. Birinci ilmeği 26 ilmek var şişimde. İlk 26 ilmeği örmeden alıyorum. İpimi örgünün ön yüzüne atıp ilmeklerimi örüyorum. Söktüğüm için düzgün takılmadı bu ilmeğim, düzeltiyorum. Modele göre de örüyorum. Yine değiştirme var modelimizde. Örüyorum. Bandıma geldim. Bandımda da sıram düz. Düz örüyorum. Çeviriyorum örgüyü. Kenar ilmeğini kenar ilmeğini ördüm. Affedersiniz. Çok konuşmaktan örgü tarif ederken bazen ses bu hale geliyor. 2, 4, 7 tane ördüm. 7 taneden sonra örgünün ters yüzünde ilmeklerimiz ters örerek devam ediyoruz. İki ilmek kalana kadar örüyorum. İki ilmek kaldı. Bir tanesini örmeden şişime aldım. Diğer ilmek şişimde çeviriyorum örgüyü. İpi ikisinin ortasından doladım. Örmeden aldığım ilmeği tekrar sağ yöndeki şişime aldım. Modelimi sırasına göre örüyorum.
Şimdi de kol kısmına yükseklik vereceğiz. Şişimizde 2, 4, 6, 8 ilmek kaldı. Bu ilmeğimizi ipi etrafından dolayarak yine aynı şekilde dönüş yapacağız. 7 ilmek şişimizde kalacak. Diğer yöne doğru örüyorum. ...24 ilmek ördüm. Son sıram dönüş yaptığımız yere geldik. Bir çizgi haroşamızın tamamlanması için sıra sonuna kadar örüyorum. Son ilmeği de ördüm ve tamamladım. Örgümüzde ön ve arka kısmı tamamladık. Ön bölümünü birinci bölümde ördük. Arkasını ikinci bölümde ördük. Bu kısımda tarifimi ayrı üçüncü bir bölümde devam edeceğim. Omuz kısımlarının birleştirmesini ve yakasını ayrıca tarif edeceğim. Daha kolay bulmanız için. Son sıramla birlikte tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Üçüncü bölümde kalan işlerimizi yapmak üzere görüşürüz. Merhaba hanımlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Süeterimizde ikinci bölümdeyiz. Birinci bölümde ön kısmı çalıştık. Kol ve yaka oyuntusu tarif ettim. Tamamladım. Ön kısmı bitince ikinci bölümde ise süveterimizin arkasını çalışacağız. Arka kısımda model kurmadan başlayacağız. Daha sonra aynı sayıda model ördükten sonra kol kesimlerine geçeceğiz. Kol kesimlerini de tamamladıktan sonra yaka kısmındaki bu yaptığım dönüşleri tarif edeceğim. İkinci bölümü de arkasını çalışarak tamamlayacağız. İp ve şiş numarası birinci bölümde verdiğim diğer bilgilerini de verdim. Süveterimiz 3-4 yaş aralığına göre erkek çocuklar için bir süveter. Hep birlikte başlayalım. Kolay gelsin hepinize.